Hattuşa, lanetin gölgesindeki bin tanrılı şehir. Anadolu'nun kalbi Çorum Boğazkale. Burada zamana meydan okuyan devasa surların ardında M.Ö. 1650'lerde kurulmuş 450 yıl boyunca Yakın Doğu'nun kaderini yazan bir imparatorluk yattı. Burası tarihin ilk büyük güçlerinden Mısır firavunlarına kafa tutan bin tanrılı imparatorluk Hititlerin başkentiydi. Burası Hattuşa. Bin tanrılı şehir, siyasi entrikanın, askeri dehanın ve tarihin ilk büyük barış anlaşmasının doğduğu yer. Ancak bu taş koridorlar sadece gücü değil, aynı zamanda çözülememiş sırları, kayıp hazineleri ve binlerce yıl öncesinden gelen bir laneti de fısıldıyor. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu kadim başkentin derinliklerine iniyoruz. Anadolu'nun şimdilik bilinen tek piramidi üzerindeki Sfenksli Kapı'dan yeraltı tünellerine, tarihin ilk Dünya Savaşı'na yol açan toprakların gizemli mirasını, kayıp yazı dillerini ve Hititlerin neden aniden ortadan kaybolduğunu araştıracağız. Hazır mısınız? Hattuşa'nın gizem perdesini aralıyoruz. Lanetli başkent ve yeraltı sırları. Bu imparatorluğun hikayesi bir zaferle değil, korkunç bir yeminle başladı. Hititlerden önce buraya hükmeden Kuşara kralı Anita, şehri fethettiğinde umduğu ganimetleri bulamayınca şehri yakıp yıktı ve toprağına yaban otu ekti ve tarihe geçen o laneti savurdu. Geceleyin yaptığım bir saldırı ile şehri aldım, yerine yaban otu ektim. Benden sonra her kim kral olur ve Hattuşa'yı yeniden iskan ederse, gökyüzünün fırtına tanrısının laneti üzerine olsun. Ama tarih lanetleri dinlemedi. Hitit kralları bu lanetli toprağı dünyanın en görkemli başkentine çevirdi. Peki fırtına tanrısı onları affetti mi? Yoksa Hattuşa'nın bugün bile açıklanamayan o ani ve gizemli yok oluşu 1000 yıl sonra gelen bir intikam mıydı? Ne ironi ki Anita'nın torunu Hattuşili bu lanetli şehirde Büyük Hitit İmparatorluğunu kuracak ve Hattuşa'yı 450 yıl boyunca başkent yapacaktı. İlk bulgular kente yerleşimin M.Ö. 6000'lere kadar gittiğini göstermektedir. M.Ö. 3000 yılda Hattiler bölgeye yerleşmeye başlar, yerleşme bu dönemde Hattuş denilir. Hitit devletinin başkenti olan Hattuşaş, sanat ve mimarlık alanında gelişmeler göstermiştir. Hattuşa sözcüğü, Hattuş sözcüğünden yani Hatti insanlarının verdiği orijinal addan gelir. Hattuşaş çok geniş bir alana yayılmıştır. Yapılan kazılarda 5 ayrı kültür katı ortaya çıkmıştır. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Firik, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur. Yerin altındaki sır, yer kapı ve piramitlerin Anadolu'daki yankısı. Şehri çevreleyen 6 kilometrelik devasa surların en güney ucunda Anadolu arkeolojisinin en büyük sürprizlerinden biri yükselir. Karşınızda yer kapı. Türkçe'de yerdeki kapı anlamına gelen, ismini Sfenks kapısının altından dışarıya açılan küçük geçitten alan bu yapı sadece bir savunma duvarı değil. Burası Mısır piramitlerini kıskandıracak bir mühendislik harikası. İnsan eliyle yapılmış devasa bir toprak setin üzeri kireç taşı bloklarla kaplanarak Anadolu'nun bilinen tek piramidal yapısı inşa edildi. Ve bu devasa mimari eserin tam kalbinde akıllara durgunluk veren bir gizem yatıyor. 70 metrelik gizli bir yeraltı geçidi. Arkeologlar şimdiye kadar Hattuşa surlarının altında tam 12 benzer tünel keşfettiler. Peki ama neden? Bu tüneller ne amaçla yapıldı? Neden surların altına gizlendi? Ve bu yapılar Hititlerin bilmediğimiz hangi ritüellerine, hangi kaçış yollarına işaret ediyor? Şu an elimizde kalanlar arasında ise yer kapı benzersiz bir öneme sahip. O keşfedilen 12 tünel arasında en iyi korunmuş yapı ve günümüzde hala erişilebilir olan tek küçük geçit. Peki 70 metrelik bu karanlık koridor neden inşa edildi? Hitit metinleri ve arkeolojik bulgular bu tür yeraltı geçitlerinin iki temel işleve hizmet ettiğini fısıldıyor. İlki askeri strateji. Savaş sırasında askerlerin gizlice hareket etmesi için mi inşa edildi? Yani bir kaçış yolu mu?
Yoksa daha derin ritüel bir anlamı mı vardı? Yani mistik, dini ayinlerle yeraltı dünyasına, ölülere ve karanlık tanrılara açılan bir ritüel kapısı mı? Veya kozmik bir dünya ile bir bağlantı kurma aracı mı? Arkeologlar tünel duvarlarında daha yeni çözümlenen gizemli Hitit simgeleri keşfetti. Bu hiyeroglifler sadece bir inşa yazıtı mıydı, yoksa Hititlerin kutsal saydığı Tutalia Dağı'na giden gizemli bir yolu mu işaret ediyordu? Ya da bir dua simgeleri miydi? Ancak kesin olan bir şey var, yer kapının piramidal formu ve içerdiği bu derin sır bize Hititlerin sadece büyük savaşçılar değil, aynı zamanda usta mühendisler ve derin inançlara sahip bir medeniyet olduğunu gösteriyor. Bin tanrılı şehrin kayıp hazineleri ve kutsal mekanları, büyük tapınak kalıntıları ve çivi yazılı tabletler. Hattuşa adını boşuna bin tanrılı şehir olarak almadı. Kendi imparatorluğun en büyük tanrıları olan fırtına tanrısı Teşup ile güneş tanrıçası Arinna'ya adanmıştı. Yeraltı siloları. Hititler gıda krizlerinden ders çıkardı. Şehrin altında kuraklık dönemlerine karşı önlem olarak inşa edilmiş devasa silolar inşa ettiler. Peki bu silolar sadece buğday depolamak için mi kullanılıyordu? O dönemde krallar Mısır'dan buğday isteyecek kadar büyük kıtlıklar yaşadığında bile tanrılarına dua etmeyi ihmal etmiyorlardı. Taşın hafızası ve yeşil taşın gizemi. Hattuşa'nın kalbinde büyük tapınağın avlusunda mantığın sınırlarını zorlayan bir nesne duruyor. Arkeologların, jeologların ve ziyaretçilerin yüzyıllardır çözemediği bir bilmece. Yeşil taş. Efsaneler bu taşın etrafında bir sarmaşık gibi büyümüştür. Kimi bunun Kadeş Barış Anlaşması'ndan sonra Mısır Firavunu II. Ramses tarafından Kraliçe Pudihepa'ya gönderilen eşsiz bir hediye olduğunu fısıldar. Kimi ise gözlerini gökyüzüne çevirir, onlara göre bu göklerden düşen kutsal bir meteor parçasıdır. Bu taşın jeolojik yapısı nedir? Serpentin mi, nefrit mi yoksa yeşim taşı mı? Kesin olan tek şey buraya ait olmadığı. Peki bilim bu yıldızlardan gelen taş efsanesine ne diyor? Hattuşa Kazı Başkanı Profesör Doktor Andreas Schachner ve bilim insanları gerçeğin gökyüzünde değil Anadolu'nun derinliklerinde olduğunu ortaya koyuyor. Hayır, bu bir göktaşı değil. Bu taş bölgenin jeolojik yapısında doğal olarak bulunan serpentinit yani yılan taşı ya da bir tür nefrit. Onu çevresindeki her şeyden farklı kılan uzaydan gelmesi değil, Hitit ustalarının insanüstü sabrıdır. Bu taş doğanın bir mucizesi değil, insan elinin bir zaferidir. Yüzyıllar süren erozyona inat o kadar kusursuz bir şekilde işlenmiş ve parlatılmıştır ki bugün bile monolit bir ayna gibi parlamaktadır. Asıl ve en büyük gizem ise taşın kimyasında değil, amacında saklıdır. Bu devasa kusursuz blok neye hizmet ediyordu? Üzerinde devasa bir tanrı heykeli mi yükseliyordu? Yoksa kralların kurban sunduğu bir sınak taşı mıydı? Kimileri onun bir dilek taşı olduğunu söylüyor, kimileri ise kozmik bir enerji kaynağı. Hatta günümüzde spiritüel bir arayışla buraya gelenler, taşa dokunduklarında parmak uçlarında tuhaf bir titreşim, tanımlanamayan bir kozmik enerji hissettiklerini söylüyor. Hititler için bu taş ne ifade ediyordu? Belki de tanrılarla iletişim kurdukları bir arayüzdü ya da büyük tapınağın en kutsal gizemli emaneti. Taş binlerce yıldır suskun, pürüzsüz yüzeyi ona dokunan milyonlarca elin izini taşıyor ama o sırrını kimseye vermiyor. Aslanların koruduğu şehir ve savaşçı kralların Kadeş Anlaşması. Hattuşa'ya dost girmek zordur, düşman girmek ise imkansız. Şehrin kapılarını taştan yontulmuş efsanevi bekçiler korur. Aslanlı Kapı'daki bu yırtıcılar sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda kötü ruhları ve düşman niyetleri şehirden uzak tutan manevi muhafızlardır. Bu kapıların ardında dünyanın ilk süper gücü yaşıyordu. Demir silahları ilk kez bu kadar etkili kullanan, hafif savaş arabalarıyla savaş meydanlarını titreten bir ordu. Milattan önce 1274, tarihin akışını değiştiren an. Hitit kralı II. Muvatalli ve Mısır firavunu II. Ramses, Kadeş önlerinde karşı karşıya geldi. Binlerce savaş arabası, toz ve kan. Savaşın galibi kimdi? İki taraf da zafer ilan etti. Ancak bu savaştan geriye kalan en büyük miras kan değil, mürekkep oldu. Tarihin ilk yazılı barış anlaşması, Kadeş Anlaşması.
Bu kil tabletin bir kopyası bugün Birleşmiş Milletler binasında asılı duruyor. Hititler dünyaya savaşmayı öğrettikleri kadar barışı da öğrettiler. Ve bu anlaşmada tarihin gölgesinde kalmış çok güçlü bir kadının mührü de vardı. Kraliçe Puduhepa. Hattuşa sadece kralların değil, devlet yönetiminde söz sahibi olan güçlü kraliçelerin, Tavanannaların da şehriydi. Yazılıkaya, tanrıların geçit töreni. Hattuşa'nın en etkileyici kutsal mekanı şehir surlarının dışında kayaların arasında gizlenmiş Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'dır. Burada 90'dan fazla tanrı, tanrıça ve mitolojik yaratık kayaya işlenmiştir. Bu kabartmaların sırrı nedir? Hitit Panteon'un bir listesi mi yoksa Kral 4. Tutalia'nın ruhani bir ritüeli mi? Ama en ürpertici olanı A odasının duvarındaki o meşhur 12 tanrı figürüdür. Başlarında konik şapkaları, omuzlarında orakları ile yeraltı dünyasının, ölümün ve bilinmeyenin tanrıları. Son araştırmalar Yazılıkaya'nın sadece bir tapınak değil, devasa bir takvim, kozmik bir saat olduğunu da gösteriyor. Hititler bu kayaları kullanarak gün dönümlerini, tutulmaları ve zamanın akışını takip ediyorlardı. Onlar için gökyüzü ve yeryüzü bu kayalarda birleşiyordu. Ama B odası oraya girmek cesaret isterdi. Dar bir geçitten ulaşılan bu bölüm muhtemelen ölen kralların ruhlarının öte dünyaya uğurlandığı yerdi. Duvarlarda kılıç sapı şeklinde tasvir edilmiş başı insan, gövdesi aslanlardan oluşan kılıç tanrı Nergal, ölümün soğuk nefesi burada taşa kazınmıştı. Şehir efsaneleri Hitit krallarının surların altına gizli tünelleri kazdırarak tonlarca altın ve gümüşü buralarda sakladığını söyler. Hattuşa terk edildikten sonra bu hazinelerin nereye kaybolduğu yüzlerce yıldır hazine avcılarının rüyalarını süslemektedir. Son büyük sır, büyük yok oluş. Bir zamanlar Mezopotamya ve Mısır'a kafa tutan dönemin tartışmasız süper gücü Hitit İmparatorluğu. Peki bu devasa güç neden aniden dizlerinin üzerine çöktü? Milattan önce 1200 yılları civarı. Bronz çağının o görkemli güneşi batıyor ve sadece Hattuşa değil tüm Hitit coğrafyası açıklanamayan bir karanlığa gömülüyor. Arkeolojik kanıtlar imparatorluğun son günlerinde büyük bir krizin pençesinde kıvrandığını haykırıyor. Peki suçlu kimdi? Batıdan gelen ve Akdeniz medeniyetlerini silip süpüren o gizemli deniz kavimleri mi? Yoksa otoritesi sarsılan merkeze karşı ayaklanan çevre halkların isyanı mı? Belki de en büyük düşman kılıçlı ordular değil, acımasız tabiatın ta kendisiydi. Teoriye göre iklimsel bir çöküş yaşanmış, yıllarca süren kuraklıklar imparatorluğun nefesini kesmişti. Öyle ki bir zamanların en zengin krallığı Mısır firavunlarından buğday dilenecek hale gelmiş, devasa tahıl siloları bile halkı doyurmaya yetmemişti. Bunalan halk, tanrıların kendilerini terk ettiğine de inanmış olabilir mi? Kazılar şehirde büyük bir yangının izlerini ortaya çıkardı. Kömürleşmiş kerpiçler, erimiş metaller. Evet, şehir yanmıştı. Ancak en büyük ve en çarpıcı gizem yangının kendisinde değil, geride kalanlarda saklı. Sarayda ve tapınaklarda neredeyse hiç değerli eşya bulunamadı. Hattuşa kanlı bir savaşla fethedilerek değil, sessizce terk edilerek sona erdi. Sanki halk giderken her şeylerini yanlarına almış, kapıları kilitlemiş ve şehri düzenli bir şekilde boşaltmıştı. Bu panik halindeki bir kaçış değil, hüzünlü bir vedaydı. Acaba binlerce yıl önce savrulan Annita'nın laneti en sonunda şehrin üzerine çöken son darbe miydi? Yoksa Hititler kutsal saydıkları Tutalia Dağı'na ya da o gizemli yeraltı tünellerine sığınarak bilinmeze doğru bir büyük göç mü başlattılar? Bildiğimiz tek şey Hattuşa'nın kapılarının bir daha hiç açılmamak üzere kapandığı. 400 yıl boyunca Anadolu'ya hükmeden dil sustu, tabletler çamura gömüldü ve 1000 tanrılı şehir 1000 yıllık derin bir uykuya daldı. Hattuşa bugün UNESCO'nun koruması altında. 1988 yılında Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı olarak ilan edilmiş olup ziyaretçilerini bekliyor. 450 yıllık bir imparatorluğun tüm gücü bu devasa taşlarda, bu gizemli tünellerde ve çözülmeyi bekleyen hierogliflerde saklı. Bugün Hattuşa'da dolaşırken duyduğunuz şey sadece rüzgarın sesi değildir.
O kil tabletlere ekmeği yiyeceksin, suyu içeceksin diye yazan katibin sesidir. Kadeş'te barış isteyen kraliçe Pudihepa'nın fısıltısıdır. Yerkapı tünelinde nöbet tutan askerin ayak sesidir. Hattuşa yıkıntıların arasında hala nefes alıyor. Sırlarının çoğunu hala o toprağın altında, keşfedilmeyi bekleyen yeni tünellerde, okunmayı bekleyen yeni tabletlerde saklıyor. Burası Anadolu'nun bir hazinesi. Burası efsanelerin gerçeğe, gerçeğin taşa dönüştüğü yer. Burası Hattuşa.